Arkadaşlar bugün size çift kanat, tek kanat nedir? Bunu keserken kağıdın boyunu ne şekilde hesaplayacağız? Onu gösteren bir video düzenleyeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu anda benim kullanacağım kağıdın ölçüsü 6 santime 13 santim üzerinden gideceğim. Kağıdımı kestim ve şu şekilde hem bu arada kağıdı bantlamayı gösteriyorum hem tek kanat çift kanadı gösteriyorum arkadaşlar. İkisi bir arada olacak şimdi. Kestiğim kağıdı buraya böyle yapıştırıyorum. Bir tane daha kestim. Aynı boyda. Onu da şuraya yapıştırayım. Çünkü arkadaşlar olaya hakim olmadığınız için tek kanat nedir, çift kanat nedir bu bilmediğiniz için kafanız karışabilir. Ona açıklık getirmek için bu videoyu yapıyorum. Şimdi kağıdı bantladıktan sonra kesiyorum ve öncelikle arkadaşlar bunu katlamayı gösteriyorum. Çift kanadı yapıyorum önce. Bakın şöyle boylamasına ikiye katladım. Arayı açtım. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Döndürüyorum. Diğer yarıyı da yine aynı şekilde ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Katladığım bu iki yanı bu şekilde birleştiriyorum. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bunu şu şekilde şöyle boylamasına ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Sonra diğer yarıyı da aynı şekilde şöyle ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve katladığım iki yanı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar bu çift kanat bir kağıt. Bayağı da kalın. Tek kanat arkadaşlar onu anlatacağım. Aynı ölçüde kağıdı boylamasına ikiye katlıyorum. Bunu ben şu şekilde ortadan kestiğim zaman şöyle anlatabildim mi? Bu tek kanat oluyor. O zaman ne oluyor? Çift kanatta şu en 6 santimdi. Tek kanat olunca bunun eni 3 santime düştü. Bunu da şu şekilde katlıyorum. Bunu sadece bir kere boylamasına katlıyorum. Şu şekilde. İnce uzun bir şeritim oldu. Şu şekilde şöyle birleştiriyorum. İkiye katladım. Açtım arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katladım. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katladım ve iki yanı katladığım yanı birleştirdim. Bakın arkadaşlar. Bu çift kanat, bu tek kanat. Kalınlığı görüyor musunuz? Mesela ben bunlardan şu şekilde yaptım. Zigzag yaptım. Şu çift kanatlı yapmış olduğum zigzag, bu tek kanattan yapmış olduğum zigzag. Şimdi bunu ölçersek, bakın çift kanadın eni yaklaşık arkadaşlar nereden baksanız 4 milim. Tek kanadın eni yaklaşık 2 milim. Çift kanat yaptığınız zaman yapmış olduğunuz ürün çok hem ağır olur, hem kalın olur, hem de çalışırken bayağı bir zorluk çekersiniz. Yani güç ister. Tek kanatta daha rahat çalışırsınız. Mesela köşeleri dönerken rahat edersiniz, kırarken rahat edersiniz. Ama fazla dayanıklı olmaz. Ben genelde tek kanat kullanıyorum. Özellikle son yıllarda hastalıktan sonra artık çift kanada gücüm yetmiyor. Tek kanatlı ürünler yapmak zorunda kaldım.
Eğer siz isterseniz yani yaptığım şey biraz daha uzun süre dayansın derseniz çift kanat kullanın. Yoksa tek kanatta aynı işi görür. Ama şu bir gerçek. Yani bu neticede arkadaşlar kağıt. Yani bunun ömrü diğer mesela bir kumaş gibi, bir deri gibi fazla dayanıklı olmaz. Özellikle benim kullandığım ürünler, ben geri dönüşüm ağırlıklı çalıştığım için belli bir süre sonra bu şeffaf koli bandının altından arkadaşlar hava alıyor yahut da ne bileyim beyaz renk sararıyor. Magazinlerin sayfalarının renkleri uçuyor. Yani neticede çok çabuk bozulan ürünler bunlar. O yüzden ister siz bunu tek kanat yapın, ister çift kanat yapın. Artık bu sizin gönlünüze kalmış bir şey. Şimdi bir de size şunu söyleyeyim. Karşınıza mesela şöyle bir zikzaktan oluşmuş bir çanta ya da kutu çıktı diyelim. Şu karenin ölçüsü hoşunuza gitti. Ve dediniz ki yahu ben yapacağım ürünün ölçüsü, karesinin ölçüsü bu kadar olsun dediniz. Ama ben bunu elde edebilmek için ne kadar bir kağıt kesmem gerekiyor diye düşündüğünüzde hemen şöyle yapacaksınız. Bu karenin bir kenarının boyunu ölçüyorsunuz. Bakın ben ölçtüm. Bu 1,5 santim. Bunun için keseceğiniz kağıdı arkadaşlar şu şekilde hesaplayacaksınız. 1,5 santimi arkadaşlar 4 katla çarpacaksınız. 4 kat. Yani kağıdın, yani şunun için gereken kağıdı hesaplıyoruz. 1,5 santimetreyi 4 katıyla çarpıyoruz. Bu ne eder? 6 santimetre eder. Yani o zaman ne oluyor? Keseceğimiz kağıdın eni 6 santimetre çıkıyor. Tamam mı? Eni 6 santimetre ise bu kağıdın şu boyu ne edecek diye düşünürsek 6 santimetreye 2 katıyla çarpıyoruz. Bu ne eder? 12 santimetre eder. Bu 12 santimetrenin üzerine bir sayısını koyacağız. 13 santimetrede bu keseceğimiz kağıdın boyunu veriyor. Yani bu durumda ne yapıyoruz? Keseceğimiz kağıdın arkadaşlar ölçüsü 6 santimetreye 13 santimetre oluyor. Ve bu arkadaşlar yalnız çift kanat oluyor. Bunu söyleyeyim. Bu yalnız çift kanat bir kağıt oluyor. Mesela bir yerde karşınıza şöyle bir yazı çıktı diyelim. 8 santimetreye 17 santimetrelik bir kağıt kes dendiğinde şu 17 santimi nasıl buluyoruz? Bunu da bulabilmek için aynen şöyle yapıyoruz. 8 santimetreye 2 ile çarpıyoruz. 16 santimetre ediyor. Üstüne bir sayısını koyuyoruz. 17 santimetre ediyor. Ve bu arkadaşlar yalnız çift kanat oluyor. Ya da bir yerde birisi diyor ki işte 3 santimetreye 13 santimetrelik bir kağıt kullanalım dediklerinde şu 13 santimi nasıl buldu diye aklınıza gelirse onu da şu şekilde hesaplıyoruz. 3 santimetreyi 4 ile yani 4 katıyla çarpıyoruz. 12 santimetre ediyor. Bir üstüne bir sayısı eklediğimiz zaman bu 13 santimetre ediyor. 13 santimetreyi de nereden çıktığını da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bu tek kanat oluyor. Çift kanat kağıt dediğimizde enini 2 ile çarpacağız. Tek kanat kağıt dediğimizde ise enini 4 ile çarpacağız. Arkadaşlar bundan sonra her seferinde ben bunu size anlatmayacağım. Bu
videoyu bütün videolarımın üstüne, tepeye, şu yukarıda gözüken yere oynatma listeme ilave edeceğim. Kafanızın takıldığı durumlarda bu videomu izleyerek tek kanat mı istedim kağıdı, çift kanat mı istedim, hangisini kullandım göreceksiniz. Videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.